Davetli sen misin? Zifir kuyusunun bekçisi. Sen misin? Herkesi ilgilendiren şeyler. Ne olacak acaba ya? Bakın moralim acayip bozuldu. Moralim acayip bozuldu ve acayip sıkıldım. Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoyla beraberiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Kapsız Kitab'ın bir davetini daha yapacağız. Israrla Kapsız Kitab'ın davetlerine devam ediyoruz. Çünkü İbn Necemi'nin bize gönderdiği bir kitap ve bu yol üzerinde devam edeceğimiz bir kitap. Bu kitaptan gelen davetler hem esrarengiz, hem saldırgan, hem vahşi bir şekilde gelen bir kabile. Bu kabile geçtikleri yolda yanmadıkları için İbn Necemi bunları bize seçmiş ve kötülük yapanları, saldıranları, azgın olanları İbn Necemi bir şekilde cezalandırmaya karar vermiş kendine. Bize gelen davetlerin hangisi bize zarar verirse İbn Necemi bir şekilde bunlara zarar verip ve bir cezayla cezalandırıyor. Şimdi bugün de Kapsız Kitab'ın bir davetini yapacağım ve bu davetlinin ne söyleyeceğini merak ile bekliyorum. Arkadaşlar bugünkü videomuzun Sakarya Akyazı'dan bir sponsoru var. Buradan Sakarya'ya, Akyazı'ya ve sponsorumuza saygılar, sevgiler ve teşekkürlerimizi sunarız. Sakarya'ya selamlar olsun, Akyazı'ya selamlar olsun. Sponsorumuzun vesilesiyle buradan da Sakarya'ya selamlar göndermiş olalım. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar videolarımızın herhangi birine sponsor olmak için hakandemir.mefor@gmail.com'dan Hakan'a bir mail gönderirseniz Hakan size yardımcı olur. Sponsorluk hakkında size bilgiler verebilir. Şimdi bugün başlayacağız. Kapsız Kitab'ın yeni bir davetlisini çağıracağız. Kaçıncı davette olduğu bilmiyorum. Belki 7-8 oldu. Artık rakam aklımda kalmadı. Yeni davetlimiz bakalım gelince bize ne diyecek, neler yapacak, neler söyleyecek, saldıracak mı, saldırmayacak mı? Hem yoruldum hem bayağı bir güçsüz kaldım bu konuda. Bakalım ne olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Yedru masmin şeyin fil ardı ve lefis semai ve huves semel alim. Bismillahirrahmanirrahim. Yedru masmin şeyin fil ardı ve lefis semai ve huves semel. Bismillahirrahmanirrahim. Yedru masmin şeyin fil ardı ve lefis semai ve huves semel. Arkadaşlar koruma duasıdır. Bu koruma duasını sabah 3 defa, gece yatmadan önce 3 defa okuyun. Rabbim Zülcelal sizi kazadan, beladan, kötülüklerden, her türlü fenalıklardan korur. Hemen davete geçiyorum ve bakalım Kapsız Kitab'ın davetisi kim? Ne şekilde gelecek, neler söyleyecek? Hemen görelim. Davete başlıyorum. Evet, şu an davet açık ve Kapsız Kitab'ın davetlerinin tehlikesini anlıyorum. Beni yorduklarını da biliyorum ama bakalım kim gelecek, ne şekilde gelecek göreceğiz. Bu bir araştırma olmasaydı Kapsız Kitab'ın davetlerini çağırmazdım. Bu bir araştırma olduğu için Kapsız Kitab'ın davetlerini çağırmaya devam ediyorum. Bakalım davetlimiz kim ve ne şekilde geliyor? La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Büyük bir araştırma içinde evet davetli. Davet şu an açık. Ağırlığı da var. Şu an ağırlığı. Davetin ağırlığı üzerimizde. Bakalım kitabın davetlisi kim? Nasıl gelecek? Bu arada bireysel davetlere ağırlık veriyorum. Bireysel davette o kadar önemli şeylerden bahsediyorlar ki bana.
Bunları bilmiyorum. Bu size açıklamak nasıl olur? Açık bir yerde açık açık söylemek bütün ilmi, bütün çalışmaları heba etmeye benzer. Sadece sizin için değil, yani beni izleyen, bizim Bir Desen Gör ailesinin içindeki kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, abilerimiz, onlar hariç. Onları söylemiyorum ama bizi art niyetle izleyenler var, kanala da abone olmayanlar. Yani kanal dışından bizi art niyetle izleyenler var. Bunlar için maalesef ki bazı şeyleri anlatmıyorum. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Evet, davetli. Şu an ağırlık burada. Şu an ağırlık burada. Şu an ağırlık burada. Bakalım İbn Necmi bize kimi göndermiş? Bakalım bu sefer kim gelecek? Davetli. Geldiysen görün, davetli. Davetli. Ah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Aa, sen Müslüman mısın? Ben Zifir Kuyusu'nun bekçisiyim. Beni buraya İbn Necmin gönderdi. Zifir Kuyusu'na seni misafir etmemi istiyor. Zifir Kuyusu'na misafir mi edeceksin beni? Daha önce İbn Karuf'un söylediği Zifir Kuyusu değil mi? Evet. Zifir Kuyusu'na seni misafir etmek istiyorum. Tamam da bunun bir tuzak olduğunu veya olmadığını nasıl anlarım? Bu bir tuzak değil. İbn Necem'in ve İbn Karuf'un haberi var. Zifir Kuyusu'nun bekçisiyim ve seni oraya davet edeceğim. Tamam da sebebi ne? Beni neden oraya davet ediyorsun? Oh. Oh. Evet. Müslüman bir davetli ve Zifir Kuyusu'nun bekçisi. Zifir Kuyusu'nu biliyorsunuz, İbn Karuf'un davetinde şöyle ışık bana geldiği zaman hiçbir şekilde bir yeri görmüyorum. Bir karartı oldu da davete farklı biri gelmiş mi diye baktım. Farklı biri şöyle İbn Karuf'un önceki davetinde bana bahsetmişti Zifir Kuyusu'nu. Zifir Kuyusu'nda, evet, o videoya bakmam lazım. İbn Karuf'un Zifir Kuyusu'ndan bahsettiği çok önemli bir yeri, Zifir Kuyusu'nun bekçisi. Acaba beni neden oraya davet ediyor? Bu bir tehlike olabilir. Bu bir tuzak da olabilir aslında. Her şeyden şüphelenmek lazım. Zifir Kuyusu'nun bekçisi beni neden oraya çağırıyor? Gözleri ateş gibi ama Müslümanım diyor. Davetli, şu an beni duyuyorsun. Beni duyduğunu bildiğim için rahat rahat konuşuyorum. Eğer Zifir Kuyusu'nun bekçisiysen, eğer bu bekçi Zifir Kuyusu'nun bekçisi ise, yani sen, İbn Karuf'un haberi varmış. İbn Necemi'nin de haberi varmış. Ama şöyle yapmak lazım. Önce boyuta girip İbn Necemi'yle görüşmek lazım. Ondan sonra Zifir Kuyusu'na gitmek gerekiyor. Eğer Zifir Kuyusu'na gidersem, İbn Necemi'yle görüşmeden gidersem, tabii gene bir şey olmaz aslında. Çünkü şöyle bir şey var. Boyut anahtarları bende olduğu için Zifir Kuyusu'nun içine girsem bile herhangi bir tehlikede tekrar çıkarım. Ve boyutta bunlar beni görmüyor. Ama belki de öyle bir şey yaparlar ki boyutta belki görülürüm. Çünkü büyücüler hiçbir şekilde durmuyor. Büyücüler öyle şeyler yapıyorlar ki ellerinden geleni artlarına bırakmıyorlar. Davetli. Burada mısın davetli? Davetli, Zifir Kuyusu'na geleceğim. Ama
Önce beni bir tatmin etmen gerekiyor. Bana tatminkar cevaplar vermen gerekiyor davetli. Tatminkar cevaplar. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Zifir kuyusa. Zifir kuyusunun bekçisi. Acaba beni neden oraya çağırıyor? Bunu bana söyler mi? Seni oraya bir tarif için çağırıyorum. Bu neyin tarifi? Bu büyük sırların tarifi. Bu tarif zifir kuyusunda bulunan bir emanet. Eğer sende olursa Keops'un şifresini de çözmüş olursun. Kız kitabın tüm davetlileri seninle bu kuyuya girmemizi biliyor. Ben onlardan değilim. Ben İbn Necemi'nin görevlendirdiği bir askerim. Bana her şey diyebilirsin. Keops'un şifresi, Keops'un sırları mı? Evet. Keops sadece bir piramit değil. Keops en büyük firavunun ismidir. Bu firavun öldükten sonra ismini piramide verdi. Bunun ne şekilde olduğunu biliyorsun. Maşallah 2 metre. Bir de şöyle bir şey var. Çok acayip bir enerji veriyor bana. Acayip bir enerji veriyor. Çünkü öyle bir şey yapıyor ki yoruyor beni. Yani bir elektrik dalgası gibi. Bir elektrik dalgası gibi bir enerji veriyor. Öyle bir şey ki şöyle söyleyeyim size. Ne bileyim bir çarpıntı olur ya insanda. Bir çarpıntı, bir ağırlık, böyle bir şeylik. Soğukta kalırsınız çeneniz. Mesela elleriniz çok soğukta fazla tutmaz. Mesela buz suyun içinde eliniz kaldı ya da buzlu bir şeyle uğraştığınız zaman artık parmaklarınız böyle ağırlaşır. Bıçak da bassa, çivi de bassa ya da iğne de bassa hissetmezsiniz. Zifir kuyusunda bir tarif. Zifir kuyusunda yani ben çözemedim, bilmiyorum da nasıl bir şeymiş acaba? Zifir kuyusunu bir şekilde ölçmek, bir şekilde çözmek lazım. Tamam, beni tatmin etti gibi aslında ama böyle olur olmaz yerlerde görülmen beni şaşırttı. Senin zifir kuyusuna çağırman beni mutlu etti. Sen her zaman orada mısın? Zifir kuyusunun bekçisi olarak devamlı orada mısın? Boyun çok uzun. Bunu mahsus mu yapıyorsun? Sizin normalde boyunuz kısadır değil mi? Davetli, sana güvenebilir miyim? Sana güvenmem için beni ikna et. Beni ikna et dedim ama hiçbir şey demedi. Acaba o mu? Ya değilse? Odur yani. Ya da bu başka biri mi?
Yüzü aynı ama saldırmaması çok iyi. Saldırmaması çok iyi. Sıcak bastı. Tabii enerjiye maruz kaldığımız için bir sıcak basıyor. Bir ter basıyor. Davetli, eğer buradaysan konuşabilirsin. Ses cihazı sesini alıyor. Zifir kuyusuna davet ettiğin için oraya geleceğim. Ama sana açık açık söylüyorum. Gerçi belki şu an yoktur. Belki şu an kaybolduğunda zifir kuyusuna gidiyordur. Orada bir şeyler yapıyordur, bilmiyorum. Hangi boyuta giriyor? Bazen bazı boyuta girdiğin zaman buradakini duymayabilirsin. Mesela biz ilk boyut davetinde boyuta girdiğimiz zaman Poyraz'ın sesini duymuyorduk. Çok az duyuluyordu. Belki de onlar boyuta girdiği zaman, yani ama bazıları duyuyor. Mesela kaybolduğu zaman farklı boyuta giriyor. Farklı boyutta bizim sesimizi duymayabilir. Ama bazıları konuştuğumuz zaman cevap veriyor. Ben devamlı bunu denemişimdir ve ekrana bazen bazı yazılar gelmiştir. Zifir kuyusunun davetlisi. Zifir kuyusunun davetlisi. Zifir kuyusunun bekçisi. Senin zifir kuyusunda bir bekçi olduğunu anladım. Beni çağıracaksın oraya. Sana bu görevi İbn Necem'in verdi. Ve İbn Karuf'un haberi var. İbn Karuf'un haberi var. Yani yarın saldıracak diye de işte orada. Bakın şurada. Davetli. Evet. Bu emanetten bahseder misin? Zifir kuyusundaki ne emanet? Nasıl bir tarif? Bu tarif senin şimdiye kadar çektiğin zorlukları bitirecek. Zorlukları. Ben zorlukların biteceğine inanmıyorum. Daha önce bazı davetler gelmişti. Bu davetler bana bir şey getirdiler, bir emanet getirdiler. Bunu aldıktan sonra artık gelen davetler sana saldırmayacak demişti. Bana o şekilde söylemişlerdi. Ama saldırılar kesilmedi. Bu gelen kitapların ya tarifleri bozuk ya da biz yapamıyoruz. Sen bütün tarifleri yapıyorsun. Bunu biliyoruz. Senin bunları yaptığına ben birçok kez şahit oldum. Sen şahit mi oldun? Sen buraya daha önce geldin mi? Beni gördün mü? Tabii ki İbn Necemi'nin komutanıyım ben. Yani onun emrinde olan bir komutanım. Senden haberim var. Bunu biliyorum. Hayda. İbn Necemi'nin emrinin altında olan bir komutan ve Müslüman. Demek ki her şeyden haberi var. Şöyle söyleyeyim, acaba İbn Necem ne zamandan beri var? İbn Karuf ne zamandan beri var? Bu benim aldığım kitap. Evet, bu İbn Necem'in davetini yapmasaydım, Tavsiye daveti yapmasaydım acaba İbn Cem'in gözükmeyecekti, görünmeyecekti. Sonra İbn Karuf görünmeyecekti. Ama neden? Ne zamandan beri var? İlk baştan beri mi var? Belki kilitli davetleri de kitleyen İbn Karuf'tur. Düğümlü kitabın davetleri İbn Karuf'un emri altındadır. Arkamda sanki biri duruyor ama. Allahu Ekber. Allahu Ekber.
Ama bilmiyorum, hiç bir negatif enerji vermedi. Yani kötü bir enerjiye maruz, tamam enerjiye maruz kalıyorum ama hani çok kötü bir enerji vermedi. Kötü bir his de vermedi. Ama ne yapayım ya, ne bileyim. Hiçbir şekilde güvenemiyorum. Ya hatta bu son yaşadıklarımızdan sonra içimdeki güven hissi sıfıra indi. Ama şöyle bir tesellimiz var. İbn Necem'in ve İbn Karuf bu olaydan haberdar oldukları için bana saldıranlar saldırdıktan sonra ceza alıyorlar. Aslında saldırmadan ceza alsalar daha iyi değil mi? Önce ceza alıp, yani İbn Necem'in önce bunları korkutsa sonra gönderse daha iyi. Ama bu kapaksız kitabın davetisi değil herhalde. Çünkü Müslüman. Ben kapaksız kitaptan bir davet yaptım ve bu geldi. Nasıl oluyor bu? Acaba kapaksız kitabın davetlerinin içinden biri Müslüman mı oldu? İbn Necem'in de bunu komutan yaptı ve bunu istediği yere gönderiyor, sağ kolu gibi. Olabilir. En güzel açıklaması bu. Davetlilerin içinde o da var ve beni zifir kuyusuna çağırıyor ki zifir kuyusu 5. boyutta. Çünkü taslı davette ben zifir kuyusunun yanına gittim. Zifir kuyusunun yanına taslı davette gitmiştim. O videoyu izleyen arkadaşlarımız bilir. Taslı davette zifir kuyusuna gitmiştim ve bu zifir kuyusu çok korkunç bir yerde. İçi böyle aşırı bir derin bir yer. Tekrar gideceğiz herhalde. O zaman şöyle yapacağız. Eğer Poyraz gelirse boyutta zifir kuyusuna gireceğiz ve oradan neyi alacağız onu göreceğiz. Alacağımız şeyi göreceğiz artık. Geçen şöyle biri yazmış. İranlı bir arkadaşımız bize yazmış. Ya devamlı yazmış, baktım yorum yazıyor. Farsça yazıyor tabii, böyle hani Arapça yazı olur ya. Farsça yazıyor. Oraya yazmış ki çok konuşuyorsun. Yani sen hep, yani bizi izleyen İranlı arkadaşlara hiçbir şey söylemiyorum. Yani hem beni izliyorsun hem de oraya diyorsun ki çok konuşuyorsun. Çok konuşuyorsan beni izleme arkadaşım. Çok konuşuyorsan ben bu videoyu sadece yaratık çağırıp işte size onu göstermek için çekmiyorum ben bu videoları. Bu videoları açıklamazsam, ne yaptığımı göstermezsem sadece canavar görüp kaçacağız. Sadece burada yaratığı görüp kapatacağız. Boş boş izlemeye olur yani. Bizimki bir araştırma. Şunu unutmayalım ki benim bu kanalım bir araştırma kanalı ve siz de benim bu araştırmalarıma bana ortak oluyorsunuz, bana yoldaş oluyorsunuz. Tabii beni izleyen, ve beni seven arkadaşlarıma hiçbir şey söylemiyorum. Aileden olan hiçbir arkadaşıma bir şey söylemiyorum. Sadece bilmeyen, sonradan gelen ve bazı olur olmaz sözler söyleyen arkadaşlar için söylüyorum. Onlara da pek kızmıyorum ama ne diyelim. Evet, ismini söylemek istemiyorum. İsmini sorsam söyler de. Zifir kuyusunun bekçisi başka ne diyecek acaba ya? Acaba o tarifin içinde neler var? Evet, davetle tarifin içinde daha neler var? Neler olduğunu söyler misin? İnanın bazen var ya, dakikalarca bekliyorum. Hiç görünmüyor. Bazen bekliyorum, bazen diyorum ki tamam artık gözükmeyecek. Artık gelmeyecek, son anda bir bakıyorum gözüküyor. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Evet, davetli. Zifir kuyusunun davetlisi. Zifir kuyusunun bekçisi. Müslüman olduğun için ve misafir olduğun için sana teşekkür ederim. Bize işte benden fazla etkilenmiyor musun? Üzerimdeki vefkten etkileniyor musun? Tabii ki. Üzerindeki vefk etkileyici ve koruyucudur. Sana yaklaşmayı engeller. Eğer sana yaklaşan olursa ve buna ısrar ederse yanar.
bir söyleyeceğim daha var. İbn Neşem'in ve İbn Karuf Babil'de bir toplantı yapacak. Bu toplantıya bazı kralları ve bazı padişahları çağıracak. Bu İbn Necem'in ve İbn Karuf bu kralların ve padişahların daha üstü mü? Evet, daha üstü. Ve hiçbir padişah ve hiçbir kral İbn Necem'in emrinden dışarıya çıkamaz. Bunu istese de başaramaz. Bu davetleri rahatlıkla yapabilirsin. Evet. Şimdi taşlar yerine oturuyor. İbn Necem'in ve İbn Karuf padişahların ve kralların daha üstü ve onlardan daha güçlü. Bu ne demek oluyor? İbn Necem ve İbn Karuf onlardan biri değil. Onların altı biri de değil. İnsan da değil. Ne peki? İnsan. Evliya mı? Evliya, ervah. Artık İbn Necem'in yol gösterici rehber diyelim. Hayatın içinden yol gösterici rehber. Bakın Babil'de bir toplantı yapacakmış. Ve bu toplantıya kralları ve padişahları çağıracakmış. Bunu niye söyledi bilmiyorum. Bana bir davet gelmedi. Bana hiçbir şekilde bir şey de söylemediler. Acaba bu öyle bir şey mi söyleyecek bilmiyorum. İbn Necem'in ve İbn Karuf'un toplantısına kesinlikle katılmam gerekiyor. Ama eğer davet edilmemişsem, bakın bu sefer onlar beni davet edecek. Ben hep onları davet edeyim. Eğer davet edilmemişsem zaten gitmeyeceğim. Çünkü çağrılan yere erinme, çağrılmadığın yerde de görülme. Böyle bir atasözümüz var. Büyüklerimizin söylediği bir söz. Çağrılmadığın yerde görülme. Ama çağrıldığın yere de erinme. Yani erinmeden git. Üşenmeden git. Git yani, çağrılıyorsan git. Davet edilmişsen git. Bakalım, ben de çağrılmazsam gitmem. Çağrılırsam erinmem. Bizi çağırmazsanız görülmeyeceğim orada. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illallah subhaneke inni kuntu minez zalimin. Her yaptığımız davet bir sır. Her yaptığımız davet bir araştırma. Daha önce eski davetlerime bakıyorum, inanın ki var ya, yaptığımız hatalar yok mu? Çok hata var. O kadar hata var ki gelenlere karşı. Mesela kilitli davetlere başladığımız zaman, sandık davetlerine başladığımız zaman yani çok büyük hatalar yapmışım. Ama bir macerayla başladı dediğim gibi. Sonra bir araştırmaya dönüştü. Sonra iş çok ciddi yerlere geldi. Şimdiki gibi. Ama olur yani, hayatın içinde olan şeyler bunlar. Herkesin bir acemilik zamanı, çıraklık, çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemi var. Öyle söyleyeyim. Kilitli davetler ve sandık davetleri benim kalfalık dönemim diye düşünüyorum, bilmiyorum. Nasip bakalım. Ben öyle görüyorum. Siz nasıl, neyi layık görürseniz o şekilde olsun. Demek Zifir Kuyusu çok önemli bir yer. Buraya bazı şeyleri götürebiliriz. Bakın, bir planım var, bu planı yapacağım. Zifir Kuyusu'nun olduğu yeri kimse bilmiyor. Benim bu size daha önce söylediğim İznik'te bir tane şey var, lahit var. Lahitin içinde sanduka yani. Lahitin içinde kitap var, büyük kitabı, ve bunun peşindeler. Bu kitabı öyle bir yere götüreceğim ki Zifir Kuyusu'na.
Zifir kuyusuna bıraktığım hiçbir emanet yerinden oynatılmıyor ve oradan kimse alamıyor. Bu emanetleri zifir kuyusuna götüreceğim ve orada saklayacağım. Şimdiki gelen davetliye de soracağım. Bakalım zifir kuyusuna evet götürebilir miyiz, götüremez miyiz? Evet davetli. Söylediğimden belki bir şey anlamışsındır. Zifir kuyusuna birkaç emanet getirmek istiyorum. Bu emaneti sen kendin alabilir misin? İznik'te, sandukanın içinde. Redşon, İptina kitabından bahsediyorsun. Tabii ki. Bunu neden zifir kuyusuna göndermek istiyorsun? Redşon İptina mı? Bu kitap gelmiş geçmiş en büyük kitabıdır. Bunu alabilirim, evet. Zifir kuyusunda kalmasında hiçbir sorun yok. Bunun bazı sonuçları olabilir. Sadece bir görüp bakmam gerekiyor. Sana soracağım, İbn-i Necem'in ve İbn-i Karuf toplantıyı ne zaman yapacaklar? Bu toplantıyı bana neden söyledin? Bu toplantıya seni de çağırıyorlar. Toplantının yapılacağı zamanı sana İbn-i Necem'i bildirecek. Yaptıktan sonra toplantıya gidebilirsin. Babil'de kralların ve padişahların olduğu bir toplantı. Of. O kadar verimli bir davet oldu ki zifir kuyusuna götüreceğim kitaplar. Redşon İftina mı da İmtina mı dedi. Bu kitabın ismi oymuş. Bu nereden biliyor? Her şeyi biliyorlar. Her şeyi nasıl biliyorlar biliyor musunuz? Bunlar binlerce yıl yaşayıp her yere çok çabuk bir şekilde gidip gelebildikleri için her şeyi biliyorlar. Yoksa bunların özel bir yetenekleri yok. Bunların özel bir bilgi şeyleri yok. Evet, o kitabı oradan oraya aldırırsak yalnız ne yapacak? Bir sorgulaması mı gerekiyor? Acaba ne yapacak? Eğer bu kitabı oraya alırsa İznik'e gelenler kitabı hiçbir şekilde bulamayacak. Çünkü zifir kuyusunun nerede olduğunu bilmiyorlar. Eğer bilseler zifir kuyusunun nerede olduğunu bir şekilde zaten oraya gitmeye çalışırlar. Niye gitsinler ki? Ama gidemezler. Sebep ne biliyor musunuz? Zifir kuyusuna giren bir daha çıkamıyor. Böyle bir sebep var ve bunu söylemek istemezdim. Aslında söylemeyecektim. Zifir kuyusunun içine giren bir daha çıkamıyor. Bunu daha önce yapanlar olmuş. Ama zifir kuyusunun içinde hapsolmuşlar. O kadar büyük bir yer ki orası. Çok büyük bir yer. Orada hapsolanlar, orada kalan yaratıklar var. Orada kalan düşmanlar. Bu bekçi kim bilir orada neler görmüştür ve neler vardır. Onunla beraber aslında zifir kuyusunu komple gezip her şeyi görmek gerekiyor. Bakalım ne olacak. Bakın bir davetli de geçmişte olan bir şeyi canlandırma demişti. Yani geçmişte yaşanan bir şey, yaşanmış olan bir şeyi canlandıracaklardı. Bu olacak bir şey, yani bu var. Bunun davetini yapacağım. Ama şöyle bir şey söyleyeyim size. Bunun hiçbir şekilde bir resmiyeti yok. Bakın bu çektiklerimizin, bu davetlerin hiçbir şekilde hiçbir resmiyeti yok. Ben neyi ne kadar canlandırsam millet diyecek ki sen kendi kafandan uyduruyorsun, kendi kafandan söylüyorsun. Böyle bir şey yok diyecekler. Böyle bir şey yok derler tabii. Derler ki sen kendi düşüncelerini söylüyorsun. Onlar da haklı. Biri ben bu işin içinde olmasaydım, biri bu şekilde şeylerden bahsetseydi, ben de derdim kafandan uyduruyorsun. Yani haklısınız ne diyeyim? Diyecek söz yok. Zifir kuyusunun davetlisi ve zifir kuyusunun imkanlarını bize verirse düşünün hep beraber zifir kuyusunun içine gidip bir de kamerayla çekebilsek var ya.
Eğer kamerayla çekebilsek ben devamlı zifir kuyusunu kendimize zimmetleriz. Devamlı orada çekim yaparız. Yani çekimi şöyle yaparız. Boyuta girip zifir kuyusunu gezeriz. Bu çok iyi olmaz mı? Çok iyi olmaz mı? İbn Karif'in Tas'ta görünen yüzü nasıl gözüktüyse boyutta da görüntü alabiliriz. Bu görüntüleri gerçekten boyutta da alabiliriz. Boyutta alabileceğimizi düşünüyorum bakın. Boyutta görüntü alabileceğimizi düşünüyorum. Buna eminim. Buna biraz daha çalışırsam boyuttan görüntü vereceğim. Ve bir şey olacak, ilk olacak. Bir de çok büyük ses getirecek gibi. İbn Karif'in Tas'ta görünen yüzü, İbn Karif 5. boyutta biliyorsunuz. Tas'tan görüntü aldı kameramız. Boyuttan da alabilir. Çok küçük bir çalışmayla. Üzerinde çalışıyorum her şeyi size göstermek için ama hem araştırmak için hem de size de göstermek için aslında. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Şundan. Bakın bundan içtiğimiz bir bardak su var ya şunun içinden. İnan o kadar öyle bir huzur veriyor ki buradan döküp ama bunun içinden bardağa dökeceğim. Bunu çeşmeden doldursan da olur ama buna doldurup bundan bardağa döküp ve içtikten sonra acayip bir huzur veriyor. Bilmiyorum bende öyle lüks düşkünlüğü yok yani. Lükse düşkün değilim. Lükse düşkün değilim. Çünkü şöyle her şeyin tadı böyle şeylerde ne bileyim. Çok lüks oldu mu bir şey çok lüks oldu mu onda tat olmuyor. Onda hayatın tadı olmuyor. Belki de ben yanlış düşünüyorum bilmiyorum ama sizi bilmem. Tabii zevkler ve renkler tartışılmaz. Sizi bilmem ama ne olduğunu anladınız herhalde bilmiyorum. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah. Evet davetli. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Muhammedun Resulullah. Zifir kuyusunun davetlisi, zifir kuyusunun misafiri. Buraya geldiğin için sana teşekkür ederiz. İbn Necem'inle olduğun için sana teşekkür ederiz. Senin gibi birini tanımak bize mutluluk verdi. Senin gibi birini tanımak bizi sevindirdi. Sen bizi sevindiren birisin. İbn Karif'in yoldaşı, evet. Ve İbn Necem'in yoldaşı bizim de yoldaşımızdır. Zifir kuyusunda gezeceğin zamanlar tabii ki bahsettiğim gibi istediğinle gelebilirsin. Zifir kuyusunu istediğin arkadaşına gösterebilirsin. Tabii onları da getirebilirsin. Sen beni duydun değil mi davette? Sen yokken ben konuştum, sen beni duyuyor muydun? Çünkü sen kaybolmuştun. Sen yokken ben bunları konuştum. Bunları nasıl duydun? Benim sana söyleyeceklerim, eğer ki gelirsen sana orada emrin altına verecek korumalar var. Bu koruyucular seni gezdirecekler. Tabii ben de orada olacağım. İstediğin sırlı kapıdan geçebilirsin. Buralardan aldığın bilgiyi sevdiklerine verebilirsin. Yeter ki oraya gel. İbn Necem'in ve İbn Karif'in yapacağı toplantıdan sonra çok büyük şeyler olacak. Bu hayatta yaşayan herkesi ilgilendiren bazı durumlar olacak. Tabii ki İbn Necem'in ve
İbn Karuf birçok şeyi engelleyecek. Ayda. Şimdiye kadar her şey güzeldi. Bu söylediklerinden sonra biraz tedirgin oldum. Toplantıdan sonra çok farklı şeyler olacak. Herkesi ilgilendiren şeyler. Ne olacak acaba ya? Bakın moralim acayip bozuldu. Moralim acayip bozuldu ve acayip sıkıldım. Davetle. Acaba ne olacak? İbn Karuf ve İbn Necem'in ne yapacak? Ne olacak acaba? Ne diyecekler? Onlar neyi bahsedecek? Neyi durduracak? Allahu Ekber. Zifir kuyusunun içinde sırlı kapılar var. Bu sırlı kapılar nedir ya? Bakın zaman içinde zaman. Alem içinde alem. Tayyi mekan. Bir sürü çözümleyen çok şey var. Ben sadece kenarından yürüyorum yol. Sırlı kapılar var. Bu sırlı kapıların içinden geçince. Bakın hayatta her şeyin çaresi var. Her şeyin. Sadece ölümün çaresi yok. Ölüm hariç Rabbim Allah Zülcelal her şeyin çaresini vermiş. Kimisini duayla, kimisini tabiattaki menbaadaki şeylerle, nebatilerle, nebatla yani her şeyle bir çare, bir şifa bir şekilde Rabbimiz Zülcelal bizim emrimizin altına vermiş. Ölüm hariç. Çünkü insan öldükten sonra artık gidiyor. Benim düşüncem de şu. Sırlı kapılar dediği neler? Düşünsene şifa kapısı. Mesela bir kapı var şurada. Şifa kapısı bir açılıyor. İçinde şifa var. Burada bir kapı. Dertlerin, kederlerin bitirildiği bir kapı. Kapıyı bir açıyorsun, dert keder bitiyor. Burada bir kapı. Dünyada yaşıyorsak hiçbir zaman sıkıntı bizi bırakmaz. İlla ki bir şekilde bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Ama ibadet tam olduğu zaman, Allah Zülcelal'la aranızdaki bağlantı devamlı olduğu zaman, irtibat devamlı olduğu zaman o sıkıntıyı, o darlığı, o kötülüğü ne bileyim daha fazla yaşamıyorsunuz. Çünkü Allah Zülcelal kendiyle irtibat halinde olan kuluna fazla sıkıntı vermez. Allah Zülcelal namaz kılan kulunu mesela sigortası altında tutar. Onu sigortası altında tutar. Allahu Ekber. Davetli, sana birkaç şey soracağım. Belki konuyla alakalı olur, belki olmaz. Ne cevap vereceksin hiç bilmiyorum. Ne cevap vereceksin hiç bilmiyorum. Çok önemli bilgiler var aslında ama önemli sorular var. Şu an zamanı değil. Öyle bir davetli gelmiş ki farklı bir soru sormak istemiyorum çünkü davetlinin gelme görev amacı farklı. Görev amacı farklı olduğu için bakın. Az önce bak şurada var ya. Davetli miydi değil miydi bilmiyorum. Ama davetli olabilir çünkü az önce burada çıkmıştı yani videonun başında burada çıkmıştı. Başta söylediği gibi üzerimdeki vefk onlara sıkıntı veriyor. Yani onları yaklaştırmıyor. Tamam ne kadar da iyi olsa bu bir enerji, bir metafizik bir enerji var. Bu enerjiyi etkilemeye çalışıyor. Çünkü vefke yaklaşamıyorlar. Davetli. Zifir kuyusunun davetlisi. Zifir kuyusunun davetlisi. Zifir kuyusunun davetlisi. La ilahe illallah. La ilahe illallah.
Allahu Ekber. Allahu Ekber. Evet, şu an bakın her kamerayı böyle tuttuğum zaman karşıya bakıyorum. Sanki bir şeyler var orada ama hiç anam. Kamerayı çevirince de hiçbir şey gözükmüyor. Şöyle bakalım. Çünkü az önce gittiğimde böyle geriden çıkmıştı. Burada gözüküyordu. Bakalım bir. Şöyle bakayım. Bakın şu an böyle tuttuğum zaman gözüküyor. Çevireyim bakayım kaybolacak mı? Ah. Davetli sen misin? Zifir kuyusunun bekçisi. Sen misin? Orada gözüken. Evet benim. Ben hiçbir şekilde sana zarar vermem. Senin bizden olanlara zarar vermediğin gibi. Of. Bir an o değil zannettim, başka biri sandım. Kesin dedim saldıracak ama. Bakın kamera. Çekime ilk başladığımız zaman kameranın ağırlığı çok hafif, yani bir 100-200 gram, 250 gram gibi. Çekimin sonlarına doğru kamera 2 kiloyu aşıyor. Yani daha da ağırlaşıyor çünkü yorgunluktan dolayı. Evet davetli. Geldin ve çabuk gittin. Gelip ve çabuk gittin. Bana söyleyeceğin başka bir şey var mı? Bana bildireceğin başka bir şey var mı? İbn Karuf ve İbn Necemi'nin toplantısına haber verdin. Çok acayip şurada acayip bir etki var. Bakın burada. Şurada acayip bir etki var. İbn Karuf'un ve İbn Necemi'nin Babil'de yapacağı toplantı, krallar ve padişahlar eğer orada olacaksa demek ki Kral Huşimi ve Kral Arohan da orada olacak. Bakalım. Beni de çağırdı. Zamanı geldiği zaman bana haber verecekmiş. Haber versin de biz de gidelim tabii. İkinci bir husus, Zifir Kuyusu'na davet. Orada bir emanet verilecek. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarımızı kolaylaştıracakmış. Kolaylaştıracak da oradan alacağımız şeyi nasıl çözeceğiz? Acaba bizim anladığımız dilden bir şey mi? Arapçaysa hiç sıkıntı yok. Bakalım nasıl bir şey verecek? Büyük ihtimal kitap mı verecek? Başka bir şey ya da iksir mi verecek? Bir şey verecek ama ne verecek? Allahu Ekber. Davetli. Eğer söylediklerim bittiyse, La ilahe illallah, La ilahe illallah. Bana vereceğin başka bir şey var mı? Bana vereceğin başka bir haber var mı? Davetli. O tarafı göster. Kendimi gösterdiğim zaman şurada çıkıyor. Göstermediğim zaman çıkmıyor. Bakalım son olarak ne söyleyecek? Son olarak bir şeyler söylesin de. Belki de son olarak değil, anlatacağı çok şey vardır. Evet davetli. Benim de bahsettiğim gibi
senin de bildiğin gibi boyutların anahtarı sende olduğu gibi Zifir Kuyusu'nun da bir anahtarı her zaman sende olabilir. Dediğim gibi oraya herkesi getirebilirsin. Getireceklerin dostların olmalı. Eğer başka birini getirirsen Zifir Kuyusu'nda hapsolur ve bir daha çıkmaz. Bahsettiğin kitabı oradan alacağım. Bana sadece tılsımın nasıl bir şey olduğunu söylemen yeterli. Bu kitabı oradan alıp Zifir Kuyusu'na götüreceğim. Tılsımın nasıl bir şey olduğunu mu? Çok tuhaf. Tılsımın nasıl bir şey olduğunu sen kendin çok iyi biliyorsundur. Benim sana söylememe gerek yok ki. Tılsım dörtlü bir tılsım yapmışlar. Öyle bir şey ki. Yani kitabın sadece yanmaması için bir şey yapmışlar. Gidip gerçi kitabın ismini bana söyleyen tılsımın nasıl bir şey olduğunu bana niye sorsun? Çok tuhafıma gitti. Tılsımın tamam anladım. Tılsım arkadaşlar tılsım büyüdür zaten. Büyü eşittir tılsım. Yani büyü ayrı bir şey, tılsım mesela tılsımlama, büyüleme, onun gibi bir şey. Nasıl bir şey olduğunu söylüyorum davetli sana. Çok kapsamlı bir büyüdür. Yağla yapılmış. Bunu büyük ihtimal ya domuz yağıyla yapmışlar ya da farklı bir yağ kullanmışlar. Kitabın her yeri deriyle kaplı, yaprakları da deri. Yani sayfaları deri. Bu deri sayfalar da yağ emilimi yapılmış yağ. Yani yanmıyor. Aslında yağlı olan bir şeyin yanması lazım. Bu niye yanmıyor? Yanmama sebebi ne? Sadece ilaçlamışlar. Davetli sadece bu kitabı ilaçlamışlar. Tılsımı yok. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Acaba yanlış bir şeyden mi bahsettik ya? Farklı bir kitaptan mı bahsettiğimi zannetti bilmiyorum. Allahu Ekber. En güzeli ne olacak biliyor musunuz? En güzeli davetliyi aslında boyut davetine çağırıp, yani bireysel davete çağırıp yüz yüze konuşup ya kitaptan bahsedeceğim ama kitabı kendi daha iyi biliyor. Kitabın ismini bana Tamam. Kitabın ismini bana söyleyebilir ama kitaba neler yapılmış onu bilmeyebilir. Doğru. İbn-i Necmi bunu çok iyi biliyordur. Kitabı oradan aldırırsak, bakın sandukanın içinden kitabı aldırırsak İzni'ye gidenler hiçbir şekilde kitabı bulamayacaklar. Bakın bazı arkadaşlarımız demiş ki İzni'ye gidenler, bu şeyler biliyorsunuz Papa'nın yardımcıları, orada bir arkeoloji çalışması adı altında bir araştırma yapıyorlar. Yani araştırma ne biliyor musunuz? Kitap operasyonu. Bunu bulmaları imkansız çünkü çok güzel bir şekilde korunuyor şu an. O kitabı oradan alıp Zifir Kuyusu'na götürdükten sonra hiçbir sorun kalmayacak. Bunu duyan kim olursa olsun, bakın şu an açık açık söylüyorum. Bunun bir gizli bir şey yok. Zifir Kuyusu'na gidip o kitabı oradan da alabilirsiniz. Ama kim oraya giderse orada gizli hapsolacak, orada kalacak. Sadece benim dostlarım orada kalmayacak. Ben kimi istersem götürebileceğim. Sadece benim dostlarım hapis olmayacak orada, geri çıkabilecek. Ama düşmanlarım oraya giderse hapsolacak. Düşünün, orada kim bilir neler var. Bütün düşmanlarımı oraya gidip oraya gizlesem, hapsetsem ne kadar güzel olur. Bunu çok iyi düşündüm. Bunu güzel bir şekilde düşündüm. Ve en kısa zamanda Zifir Kuyusu'nu ziyarete gideceğiz. Bakın, bir sonraki videoda Poyraz gelirse Zifir Kuyusu'na gidip orada çok güzel bir çalışma ve boyut davetiyle çok güzel bir çalışma yapacağız. Arkadaşlar şöyle video saatleriyle ilgili size bir şey sormuştum. 20.00 mı, 21.00 mı, %50-20.00 dedi. %50-21.00 dedi. 21.00'da izleyebilecek arkadaşlarımız 1 saat sonra müsait oldukları için geriye çekemiyoruz. Eğer şey olsaydı mesela, tamam %50'si 20.00, eğer onu çekersek geri kalan %50 arkadaşlarımız 21
Yani saat 9'da, akşam 9'da bir açacak, bakacak ki 1 saat önce yayınlanmış olacak. O yüzden saatlerimiz şu an 21.00 olarak 21.00 olarak devam edecek. Davetliyi bayağı bir yorduk. Arkadaşlar şöyle yapayım, ben bir boyut daveti yapayım. Boyut daveti diyorum ya. Kafam iyice karıştı. Bireysel davet yapıp bu davetliyi çağıracağım ve açık açık rahat biraz konuşayım. Ondan sonra göndereyim. Videomuzu bitireceğim. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutuyorsunuz bazı arkadaşlarım çünkü beğeniler biraz düşmüş. Beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.